Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok kolay bir bot patik yapacağız. Ben patiğimde koyu mavi ve açık mavi olmak üzere normal 2 tane patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de bu şekilde. Çok güzel, çok kolay, çok şık bir model oldu hanımlar. Çok da kullanışlı. Patiğimizin tabanı, topuğumuz, hiçbir yerinde dikişimiz yok. Gördüğünüz gibi bot patik tarzında böyle yüksek boğazlı, hoş bir model oldu. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler artırma yerlerimiz var. Birkaç sıra daha artırma fazla yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de şu artırma bölümlerini azaltabilir. Başlangıç sayılarımız aynı olacak. Zaten örerken sizlere hatırlatmaları da yapacağım. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Bilek bölümünden başlayacağız. Koyu mavi ipim ile başlıyorum hanımlar. Kaç numara yapacak olursak olalım aynı sayıda başlayacağız. Şöyle ipimin ucunda minik bir miktar ip bıraktım. 47 adet ilmek atacağız. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, bu şekilde 47 ilmek atalım gelelim. 47 adet ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Patiğimizin bilek bölümünde 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapacağız hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimi 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Bu şekilde 2 düz 2 ters öreceğiz. 2 ters, 2 ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekil örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Arka yüzde lastiğimizin ilk sırasını yaptık. Şimdi ön yüzde lastikte ikinci sıramız. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Hemen önünde bir ilmek tersim var. Ters örüyorum. 2 ilmek düzümü düz ördüm. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. 2 ilmek ters, 2 düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz hanımlar. Lastiğimizin ikinci sırasını yapmış olacağız. Arka yüzde tekrar aynı işlemi yapacağız. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde yine aynı işlemi yapacağız. 4. Bu şekilde toplamda 15 sıra öreceğiz hanımlar. Ben bu patiğimin şu bilek bölümüne 15 sıra lastik ördüm. Bu şekil. Şimdi 15 sıra lastiğimizi hanımlar örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 15 sıra lastik örgümü ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyi modelimize ve artırmalarımıza başlayacağız hanımlar. Şimdi açık mavi ipimi alıyorum elime. Hanımlar, tam ortadaki 5 ilmek üzerinden bakın. Şurada ortada 5 ilmeğimiz var. Ön yüzde düz, arkada ters örüyoruz. Bu 5 ilmeğin hemen sağından ve hemen solundan artırmaları yaparak patiğimizi oluşturacağız. Şişimizde 47 ilmeğimiz vardı. 5 ilmek ortaya ayırdık. 42 ilmek kalıyor. İki yana da 42 ilmeği paylaştırınca 21'er ilmek düşüyor. Mavi ipimi ekliyorum. Buralarda haroşa örgü yapacağız hanımlar. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk 2 ilmeğimi ördükten sonra mavi ipimin ucunu düğümleyeceğim artık. Hemen şuraya 2 tane düğüm attım. Buraya mavi ipim ile 21 ilmek öreceğim. Haroşa yani düz. Şu 4. ilmeğim. Bakın şu mavi ipin ucunu da atlatarak gizleyerek götürüyorum. Şöyle. Bakın burada 7 ilmek oldu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmek ördüm.
Şimdi hemen buraya bir artırma yapıyorum. İpimi şişime doladım. Ajur yaptım. Bu bir artırmadır. 5 ilmek düz öreceğim araya. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 ilmeği arka yüzde ters öreceğiz hanımlar. 5 ilmekten hemen sonra yine artırmamı yapıyorum. İpimi şişime doladım. Kalan 21 ilmeği haroşa öreceğim. Sayarak gidelim yine. Sayılardan siz de emin olun. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. Bu şekilde. Her artırmada hanımlar ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor. Şimdiki ilmek sayımız 49 oldu. Çünkü 2 ilmek artırdık. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yanlardaki haroşa ilmekleri haroşa olarak öreceğiz. Sadece ortadaki 5 ilmeğimiz ters örülecek. İlmeklerimi örüyorum. Ajuruma kadar öreceğim. Bakın ajuruma kadar geldim. Ajurlu ilmeği de haroşa öreceğim. Fakat şu şekilde örmek istemiyorum. Bu şekilde ajur olsun istemiyorum. Bu ajurlu ilmeği örerken hanımlar şöyle ilmeğin yönünü şöyle değiştiriyorum. Bakın şöyle değiştiriyorum. Bu şekilde örüyorum. Böylece burada ajur görüntü olmuyor. Bakın şöyle bir görüntü elde etmek için bu şekilde ördüm. Ajur istemedim bu patiğimde. Aradaki 5 ilmeğimiz ters. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burada yine bir ajurum var. Bu ilmeğin de yönünü şöyle değiştirip normal düz haroşa örüyorum. Ajurlu ilmeklerimiz yani bu artırdığımız ilmekler her seferinde haroşa örülecek. Kalan ilmeklerimi de yine sıramın sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Ön yüze renk geçişi yapacağım için ipimi aradan kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Her sırada renk değişikliği yapacağız. Şimdi tekrar diğer koyu mavi ipime geçiyorum hanımlar. Bir önceki sırada 21 ilmek örmüştük. Şimdi 22 ilmek haroşa öreceğiz. Her sırada haroşalı ilmek sayısı birer birer artacak. Tek tek ilmek saymaya gerek yok hanımlar. Bakın ortadaki 5 ilmeğimiz, bakın 5 düz ilmek yeri belli. Bu 5 düz ilmeğime kadar normal haroşa öreceğim. Hani şimdiki haroşalı ilmek sayımız 22. Bir sonraki sırada 23. Sonraki sırada 24. Haroşalı ilmek sayısı birer birer artıyor. Çünkü artırdığımız ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Bu nedenle haroşalı ilmek sayısında artış oluyor. Ortadaki 5 ilmeğime kadar yine ilmeklerimi örüyorum. Normal haroşa örüyorum. Bakın ortadaki 5 ilmeğime geldim. Hemen yine artırmamı yaptım. Ortadaki 5 ilmeğimi düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi de yine haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Gayet kolay bir model hanımlar. İlk defa patik yapacak olan hanımlar da tercih edebilir. Hiçbir şekilde zorlanmadan yapabileceğiniz bir model oldu. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine haroşaları haroşa olarak öreceğim. Ortadaki 5 ilmeğimi ters öreceğim. Artırdığımız ilmekleri de delik görüntü oluşmasın diye, ajurlu görüntü oluşmasın diye ilmeğin yönünü çevirerek örüyoruz sadece. Patiğimiz bundan ibaret. Bu şekilde ilerliyor. Bakın ajurlu ilmeğime geldim. İlmeğimin yönünü yine şöyle değiştirerek örüyorum. Düz ördüm. Aradaki 5 ilmeğimi ters örüyorum. Hemen diğer ajurlu ilmeğimin yönünü de şöyle değiştirerek ördüm. Bu şekilde ajurlu görüntü oluşmuyor. Kalan ilmeklerimi de sıra sonuna kadar örüyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar öreceğim hanımlar ilmeklerimi. Tekrar ön yüzde renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi yine örmedim. Geri dönüyorum. Bu defa tekrar mavi ipimize geçeceğiz. Aynı işlemi mavi ipimiz ile yapacağız hanımlar. Bu defaki yandaki haroşalı ilmek sayımız
23 olacak. Yine saymaya gerek yok. Ortadaki 5 düz ilmeğe kadar öreceğiz hanımlar. Tekrar iyice anlaşılsın diye modelimizi bir kez daha birlikte kuralım. Ortadaki 5 düz ilmeğime kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın 5 düz ilmeğime geldim. Hemen artırmamı yaptım. Aradaki 5 düz ilmeğim düz örülüyor. 3, 4, 5. Hemen buraya da bir artırma yaptım. Kalan ilmeklerim haroşa olarak örülüyor. Patiğimizin model kurulumu sadece bundan ibaret. Bu şekilde devam ediyorum örmeye. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Yine geri dönüyorum hanımlar. Tekrar arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine haroşa ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Her artırmada ilmek sayımızda ikişer ikişer artıyor hanımlar. Bu şekilde. Şimdi ilmek sayımız 53 oldu. Bakın ajurlu ilmeğime geldim. Yine şöyle ilmeğimin yönünü değiştirerek haroşa ördüm bunu da. O tam ortadaki 5 ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Kalan ilmeklerimi de yine bakın önce şu ajurlu ilmeğimin de yönünü çevirerek ördüm. Kalan ilmeklerim de yine normal haroşa olarak örülüyor. Evet hanımlar. Sonuncu ilmeğimi yine şöyle örmedim. Çünkü ön yüzde yine renk geçişi yapacağız. Şimdi tekrardan ön yüzde diğer mavi ipimize geçeceğiz. Aynı işlemi yapacağız hanımlar. Şu ortadaki 5 ilmeğin sağından ve solundan artırmalarımızı yapacağız. Hanımlar ben bu işleme ne kadar devam ettim hemen söyleyeyim. Şurada 12 diş haroşa olana kadar bakın şurada bir mavi, açık mavi, biri koyu mavi, biri tekrar açık mavi, 3 diş haroşam oldu. Ben buraya hanımlar toplamda 18 diş haroşa yaptım. 18 diş haroşa yaptım. Bakın şöyle. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En son mavi ile yaptım. 18 diş haroşa yaptım. Toplam ilmek sayımda 83 oldu. Bu aşamada sizler daha küçük yapmak isteyebilirsiniz. Yani 36, 35 numara yapmak isteyebilirsiniz. Buraya hanımlar ben 18 diş haroşa yaptım. Siz buraya 16 diş ya da 15 diş haroşa yapabilirsiniz. İlmek sayılarınız bu şekilde azalmış olur. Ben 40-41 numara hatta 42 numara yapacağım diyen hanımlar varsa da buraya ben 18 sıra haroşa yaptım. Siz 20, 22 hatta 24 sıra haroşa bile yapabilirsiniz. Burada ilmek sayıları artacaktır. Patik boyutu da bu şekilde büyüyecektir. Büyük ya da küçük yapmak isteyenler bu söylediğim sayılara, ölçülere dikkat edebilirler. Dediğim gibi ben toplamda 18 sıra haroşa yaptım. Yani 83 ilmek olana kadar artırdım. Gördüğünüz gibi gayet esnek bir model oldu. Ayağa uygun oldu. Ayağınızı ölçerek de yapabilirsiniz. Şimdi hep birlikte hanımlar ayak ölçülerimize göre patiğimizin bu bölümünü tamamlayalım. Ardından gelelim tabanımıza birlikte başlayalım. Evet hanımlar patiğimin bu bölümünü tamamladım. Geldim. Hanımlar bu bölüme toplamda 18 sıra haroşamı yaptım. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Hani dediğim gibi daha büyük yapmak isteyenler bu aradaki artırma ve haroşa sayılarını artırabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de azaltabilir. Şu anda şişimde tamı tamına 83 adet ilmeğim var. Buradaki artık diğer açık mavi ipimi de kestim. Arkaya ucunu düğümledim. Şimdi sadece normal haroşa öreceğiz hanımlar. Model yapmayacağız. Artırma falan yok. İlmeklerin tamamını normal haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Tekrar arka yüzde yine ilmeklerin tamamını ortadaki 5 ilmek dahil. Bunlar da yine haroşa olacak. Tekrar haroşa öreceğim. Bir diş haroşa olacak. Aynı işlemi ikinci kez tekrar edeceğim. 2 diş. Yani 83 ilmek ile buraya 2 diş haroşa öreceğim. Şimdi hemen haroşalarımızı 2 diş haroşamızı örelim. Gelelim hanımlar ardından tabanımıza başlayacağız.
Evet hanımlar, buraya 2 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi tabanımızı yapacağız. İlmek sayımız kaç olursa olsun taban ayrımı şu şekilde yapılıyor hanımlar. Benim şişimde toplamda 83 ilmeğim vardı. Öncelikle buruna 7 ilmek ayırıyorum. Yani sizin kaç ilmeğiniz olursa olsun 7 ilmeği çıkaracaksınız toplam ilmek sayısında. 83'ten 7'yi çıkarttım. Geriye 76 ilmeğim kaldı. 76 ilmeği de iki yana eşit paylaştırıyorum. Yanlara 38'er ilmek düşüyor. Taban ayrımı bu şekilde yapılıyor. Atıyorum sizin 83 değil de bir haroşa daha fazla yaptınız. 85 ilmeğiniz var. 85'ten 7'yi çıkartın. Geriye 78 ilmek kalır. 78 ilmeği de iki yana paylaştırınca yanlara 39'ar ilmek düşer. Öncelikle tabanımızı yapabilmek için ön yüzde bu ilk kenardaki 38 adet ilmeğimizi öreceğim. 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burnu için 7 ilmek daha öreceğim. Bakın hanımlar, bu aşamada patiğin şeklini göstereyim. Şeklimiz böyle. Şimdi 7 ilmek daha öreceğim patiğimizin burnu için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımızda şu sol kenarda da 38 ilmeğim kalıyor. 7 ilmekten sonra geri dönüyorum. Bu taban bölümde ipim hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Burun ayırdığımız 7 ilmeğimi tekrar ördüm, geri dönüyorum. 7 ilmek ile buraya bir diş haroşa ördük. Tabanımız 13 ilmek olacak hanımlar. Şu anda 7 ilmek var. Her sırada birer ilmek yanlardan örerek ortaya ekleyeceğiz. Orta bölümde, yani taban bölümde 13 ilmek olana kadar. İpim karşıda hanımlar, yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 8 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Şimdi de 8 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bir ilmek de kenardan örüyorum, ortaya ekledim. 9 oldu. Geri döndüm. İpimiz karşıda, ilk ilmeğimizi alıyoruz. Yine 9 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de yandan alarak ortaya ekledim. 10. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 10 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi alıyorum. 11 ilmeğimi öncelikle öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 12. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmek öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 13 oldu. Artık tabanımız 13 ilmek ile örülecek hanımlar. Kesimler başlayacak. Bu aşamada tabanda 13 ilmek var. 12 ilmeğimi öreceğim. 13. de kesimimi yapacağım. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 12 ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. de yine kesimimi yaptım. Geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Hanımlar, şimdi yine 12 ilmek öreceğiz. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. de kesimimi yapıyorum. Tekrar geri dönüyoruz. Aynı işlem devam edecek hanımlar. İlk 12 ilmeği öreceğiz. 13. de kesimi yapacağız. 6 ilmeğim oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve yandan da bir ilmek alarak ikisini kesiyorum.
13 ilmek üzerinden taban böyle örülüyor hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde yanlarda ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şurada 2 ilmek kalacak. Şu kenarda da ikişer ilmek kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı sağ ve sol kenarımızda ikişer ilmeğimiz kalana kadar örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, bakın şu şekilde yanlarda ikişer ilmeğim kalana kadar hem şurada hem burada tabanımı ördüm geldim. Şimdi yine kesimlere devam edeceğiz. Ekstra kesimler de yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımdaki ilk 12 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde 3, 4 daha 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte tekrar kesimimi yaptım. Bu kenarda bir ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum burada. Şimdi şu son 2 ilmek hariç tabanda son 3 ilmek kalana kadar yine öreceğiz. Ardından hemen bakın son 3 ilmek kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi de kesiyorum. Sonuncu ilmeği örerken yanındakini de aldım. İkisini keserek ördüm. Geri dönüyorum. Yanlarda birer ilmeğim kaldı. İpim karşıda, ilk ilmeğimi alıyorum yine. Bu defa artık son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar. Son kez kesimlerimizi de yapacağız. Bakın yine son 2 ilmeğimi burada kesiyorum. Ardından geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Şu yandaki bir ilmek hariç şu tabanda son 3 kalana kadar örüyoruz. Bakın son 3 kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Sonuncu ilmeği örerken yanındakini de alıp ikisini keserek ördüm. Şişimizde hanımlar 9 ilmek kaldı. Artık bu 9 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. Yine burada da haroşaya devam ediyoruz. İlk ilmeğimi aldıktan sonra son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Arka bölüme geçtik hanımlar. Bakın son 2 kaldı. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Şişimizde 8 ilmeğimiz kaldı hanımlar. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine mavi ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 9 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. Ardından geri döndüm. Sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Şuradaki kenar ilmek yerine girerek yine ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 9 ilmek oldu. Aynı işlemi yapacağız hanımlar. Yine son 2 kalana kadar ördüm. Son 2'yi kesiyorum. Bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Geri döndüm. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. Aynı işlemi yapıyorum. İlmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kesiyorum ve geri döndüm. Bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkasında bu şekilde haroşaya devam edeceğiz. Ta ki şu en son açık mavi kenar ilmek yerlerine gelene kadar devamında 2 düz 2 ters lastik yapacağız. Model bütünlüğü sağlansın diye bilek kısmında. Buradaki son bu açık mavi kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin arkasını örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü mavi kenar ilmek yerlerine gelene kadar açık mavi ördüm. En son buradan ilmek çıkartmıştım. Şimdi ön yüzde tekrar ilmeklerimi öreceğim. Hepsini düz örüyorum ilmeklerimin. Hepsi derken yani son 2 ilmek kalana kadar. Son 2 ilmeğimi yine burada keserek ördüm. Ve hemen şuradaki mavi, koyu mavi kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Şimdi ardından geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde bakın 2 ters 2 düz uygulamasına başlatacağız. 2 ters 2 düz. 2 ilmek ters. Son 2 ilmeğim düz denk geldi. Düzden kesiyorum. Geri döndüm. Ve hemen şuradaki koyu mavi kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Hemen yanında bir tersim var. Ters ördüm. 2 düz. 2 ters. 2 düz öreceğim. İlkini ördüm. Son 2 ilmeğim düzden denk geldi. Düzden keserek örüyorum ve hemen bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartıyorum. Bilek bölümünde de lastiği bu şekilde uyguluyoruz. Yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra yanındaki bir tersimi, pardon 2 tersimi ters ördüm. 2 düz.
2 ters. Son 2 ilmeğim yine düz denk geldi. Düzden kesiyorum ve geri döndüm. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkasında lastik uygulaması bu şekilde olacak. Biz bu işlemi şuralara gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu bilek bölümünü de tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bilek bölümünü de tamamladım. Artık ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimizi kesiyorum hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Hemen şu kenarımızda öyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığım ile şöyle dibine batarak burayı bir düzleyeceğim. Şöyle. Hemen 2 de zincir çektim. İpimizi kesiyorum. Hemen iplerimizi gizleyeceğim. Ayağı giydikten sonra bu ipler dışarı çıkmasın. Hoş bir görüntü olmaz. Başlangıç ipimiz de burada hanımlar. Bitiş ipimiz de aynı yerde. Başladığımız yerde patiğimizi böylece bitirmiş olduk. Bu ip gizleme işlemine de önem verelim. Ayağı giydikten sonra dışarı çıkarsa hoş bir görüntü olmaz. Bu nedenle buna dikkat edelim. Şöyle güzelce gizliyoruz. Evet hanımlar, patiğimiz bu kadardı. Çok güzel, kullanışlı, oldukça da kolay bir model oldu. Bakın görüntüsü bu. Bakın bilek bölümü lastik olduğu için gayet esnek, açık, ayak rahat girer içine. Şöyle esnek, ayağı saran bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte patiğimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Hanımlar, ben çok beğenerek, çok severek yaptım modelimi. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık, rahat, hoş bir model oldu. Tabanımız, topuğumuz bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.